Hepimiz tanırız böyle birini. İş yerinde olur, mahallede olur. Bazen akrabamızdır. Ortalık karıştığında herkes panik yapıp koşuştururken o bir köşede sakince durur. Konuşmaz ve dinler. Diğer insanlar gibi olmadığını hissedersin. Ne yaptığı, ne istediği belli olmaz. Hatta bir şey isteyip istemediği bile belli değildir. Etrafında tuhaf bir hava vardır. Ondan korkmazsın. Ama uzun süre yanında durmak da istemezsin. Çünkü bir şey eksiktir. Bir şey orada olması gerektiği halde yoktur. Ama o eksik şey nedir çıkaramazsın. Ekranda bir adam var. Üstünde palto, başında tepetıraşı, gözlerinde hiçbir şey. Adı Lorne Malvo. Lorne Malvo'yu YouTube'da aratırsanız hep aynı kavramı görürsünüz. Thomas Hobbes'un doğa durumu. Lorne Malvo, Hobbes'un insan insanın kurdudur fikriyle okunur. Ben bu okumayı pek tutarlı bulmuyorum. Çünkü kurtların felsefesi yoktur. Bir kurt karda yürürken durup hikaye anlatmaz. Bir kurt mesellerle konuşmaz. Lorne Malvo bunların hepsini yapıyor. O zaman bu adam ne? Bu videoda bir karakteri çözümleyeceğiz. Ama sadece onu değil. Hayatımızda tanıdığımız o sessiz adamı da çözümlemiş olacağız. Bu kanalda bundan bir ay önce Lester Nygaard'ı işledik. O videoyu izlemediyseniz şu an sağ üstte çıkan karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Olay örgüsü kafanızda daha net oturmuş olur. O videoyu izleyenler hatırlar. Lester yıllarca ezilen, yutkunan, başına eğen bir sigortacıydı. Sonra bir gün karısını çekişle öldürdü. O hikayede bir adam daha vardı. Lester'a sadece bir cümle söyleyen bir adam. Ve o cümleden sonra Lester'ın değil, Bemidji kasabasının tamamı değişti. İşte o adam bu video. Karaktere geçmeden önce bir şeyi netleştirmek istiyorum. Psikiyatri, Lorne Malvo gibi adamlara bir ad veriyor. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin tanı el kitabı DSM-5'a göre Lorne Malvo'nun profili antisosyal kişilik bozukluğuna işaret ediyor. Kriterler oldukça nettir. Empati yoksunluğu, manipülatif davranış, vicdansızlık, tehlikeye atılma ve kural tanımazlık. Bu kriterlerin her biri için Malvo'dan bir sahne gösterebiliriz. Empati yokluğu mu? Sam Hess adlı adamı öldürürken yüzündeki ifade boştu. Bir manav patatesi tartıyor gibi sakindi. Manipülasyon, Lester'la hastanede tanıştığı sahnede Lester ona Sam Hess'in nasıl onu ezdiğini anlatıyordu. Malvo cevap olarak şunu sordu. Niye onu öldürmemi istiyorsun? Lester böyle bir şey istememişti ama o soruyla istemiş hale geldi. Vicdansızlık. Bir adamı aylarca yanına alıp planın içine çekti. Sonra FBI baskınında onu ölüme bıraktı. Adam evinde, elinde pompalı tüfekle tek başına öldü. Malvo o sırada başka bir şehirdeydi. Tehlikeye atılma. Onu öldürmeye gelen iki tetikçiden biri hastanede yaralı halde yatıyordu. Malvo hastaneye gidip kelepçesini açtı ve dedi ki, hala aklında varsa gel bul beni. Kural tanımazlık. Bir polis onu trafik kontrolünde durdurdu. Malvo elini silaha bile götürmedi. Polise sadece baktı ve 3 cümle söyledi. Polis dehşete kapılıp onu bıraktı. 5 kriter, 5 sahne. DSM dosyayı kapatıyor. Antisosyal kişilik bozukluğu. Klinik açıdan teşhis tamamlandı. Ama bir sorun var. Klinikte antisosyal kişilik bozukluğu olan biri yakalanırdı. Bir noktada hata yapardı. Bir polisle çatışırdı. Paniklerdi. Malvo bunların hiçbirini yapmıyor. Hata yok ve panik yerine soğukkanlılığını gösteriyor. Aynı zamanda klinik tabloyu da mükemmel bir biçimde taşıyor. Bu mükemmellik bile başlı başına anormal. Malvo bir hastalık değil, hastalıktan da öte bir şey. Klinik psikoloji bize bir kapı açtı ama kapının arkasında bambaşka bir oda var. O odaya girmek için Malvo'nun Bemidji kasabasına nasıl geldiğine, ne yaptığına ve geride neleri bıraktığına bakalım. Ocak 2006. Gece. Minnesota otoyolu. İki yanı kar. Bir araba virajda kayıp tarlanın ortasında devriliyor. Bagajdan kar üstüne yarı çıplak bir adam düşüyor. Donmuş. Adı Phil McCormick. Direksiyondaki adamsa zarar görmemiş. Etrafına bakıyor. Yardım çağırmıyor. Sadece yürüyor. Yürüyüp karanlığa karışıyor. Bemidji kasabası. Birkaç saat sonra adam orada görünüyor.
Aynı gün Lester Nygaard adlı bir sigortacının da günü oldukça kötü geçiyor. Eskiden lisede ona zorbalık yapan Sam Hess o sabah onu süpermarkette aşağılamıştır. Lester duvara kafasını çarpıp burnunu kırdıktan sonra acile gitmiştir. Hastanenin bekleme odası. Lester'ın elinde buz, burnunda kan ve başı önde. Yanına başka bir adam oturuyor. Karda yürüyen adam. Lorne Malvo. Konuşmaya başlıyorlar. Lester anlatıyor. Sam Hess, yıllar önce ondan ne kadar nefret ettiğini, hayatını ne kadar mahvettiğini, bugün bile süpermarket koridorunda küçük düşürdüğünü anlatıyor. Malvo sessizce dinliyor. Sonra tek bir soru soruyor. Niye sırada bekliyorsun? Lester anlamıyor. Malvo açıklıyor. Hayatın boyunca sırada bekledin. Senin sıran ne zaman gelecek? Sonra ekliyor. Onu benim öldürmemi ister misin? Şu detaya dikkat. Malvo yapmak ister misin demiyor. Malvo ben yapayım mı demiyor. Tam olarak şöyle soruyor. Onu öldürmemi ister misin? Cevap zorunlu. Evet ya da hayır. Lester ne diyeceğini bilmiyor. Mırıldanıyor. Bir şeyler söylüyor. Net değil. Malvo bu mırıltıyı evet sayıyor. Avcı sormaz. Avı görür ve kovalar. Soran adam başka bir şeydir. O gece Sam Hess masaj salonunda yatıyor. Malvo arkasından gelip onu ortadan kaldırıyor. Malvo ertesi sabah Bemidji'den çıkmış. Sam Hess öldü. Lester eve gitti. Bemidji uyandığında kasabada bir cinayet vardı. Ama kasabaya bakan kimse o cinayeti başlatan adamın hala orada olmadığını bilmiyordu. Şimdi başka bir karakter. Stavros Milos, süpermarket kralı. Kuzey Minnesota'nın en büyük market zincirinin sahibi. Stavros bu hayatı hediye sayıyor. Çünkü 1987'de hayatının en zor anında parasız, eşiyle kavgalı, intiharın eşiğindeyken karda bir araba kazasının yanından geçmişti. Karın üstünde dolu bir para çantası bulmuştu. 1,2 milyon dolar. Stavros bunu Tanrı'nın işareti saydı. O çantadan sonra her şey değişti. Süpermarket açtı, büyüttü ve zengin oldu. Ona göre o çanta mucizeydi. Tanrı ona dokunmuştu. Bir gün Stavros'un masasına bir mektup geldi. 43 bin dolar. Yoksa tehdit. Stavros güvenlik şefini çağırdı. Çaresizdiler. Mektubu kimin gönderdiğini bilmiyorlardı. Sonra köpek öldü. Ertesi gün duştan kan akmaya başladı. Stavros titriyordu. Çünkü o an belayı tanımıştı. Mısırlıların başına gelen kan, çekirge ve kıtlık belaları. Kim olduğunu bilmediği biri ona Tanrı'yı oynuyordu. Aslında senaryo yazıyordu. Malvo bütün bunları planladı. Her bela bir notalı sahneydi. Köpek bir notaydı. Tanrı sana çanta verdi. Şimdi Tanrı geri istiyor. 43 bin dolar. Bu hikayede Malvo yalnız çalışmıyordu. Bir yardımcısı vardı. Adı Don Champ. Stavros'un eski karısının fitness eğitmeni. Don aptal değildi ama akıllı da değildi. Daha kötüsü Don önemli olmak istiyordu. Bütün hayatı boyunca bir hiç olmuş. Şimdi büyük bir oyunun parçası olduğunu hissediyordu. Malvo'nun ortağıydı. Birlikte iş yapıyorlardı. Don'un yüzüne bakın. Malvo ona ne yapacağını söylediğinde gülümsüyor. Çünkü Don kendisinin kötü adamlardan biri olduğunu zannediyor. Halbuki o sadece bir araç. Plana dahil değil. Planın yan ürünü. Stavros sonunda parayı vermeyi kabul etti. 43 bin dolar. O sırada Don evinde FBI tarafından kuşatılmıştı. Çünkü Malvo FBI'ya Don'un ihbarcı olduğunu söylemişti. Don evinde tek başına, elinde pompalı tüfek vurulup öldü. Ölmeden önce hala Malvo'nun gelmesini bekliyordu. Malvo o sırada Bemidji'den çıkmış, parasını almış gidiyordu. Stavros bir adamla pazarlık ettiğini zannetti. Don bir adamla suç ortaklığı yaptığına inanmıştı. İkisi de aynı yanılgıya düştü. Çünkü Lorne Malvo bir adam değildi. Hepimizin bir hikayesi vardır. Ben şuradan geldim, şuna doğru gidiyorum, şunu hak ediyorum, şunu hatırlayacağım. Hikaye bize kimlik verir, kim olduğumuzu söyler. Ama aynı zamanda bizi kırılgan yapar. Çünkü hikayemiz olduğu için kaybedecek bir şeyimiz vardır. Stavros'un hikayesi vardı. Tanrı'nın seçtiği adam. Don'un hikayesi vardı. Bir gün önemli olacak adam. Lester'ın bir hikayesi vardı.
Yıllarca ezildi ama bir gün ezilmeyi bırakacak olan adam. Malvo'nun hikayesi yoktu. Bu yüzden ondan ne çalabilirdin, ne onu kandırabilirdin, ne de onu yenebilirdin. Hikayesi olmayan adamı kıramazsın. Çünkü ortada kıracak bir şey yok. Stavros para çantasını geri kaybetti. Eve giderken arabasında bir şey vardı. Malvo'nun gölgesi. Aradan bir yıl geçti. Kansas City. Doktor Mick Michaels, diş hekimi. İçeride beyaz önlüklü, gülümseyen, sevimli bir adam. Hastalara şakalar yapıyor. Bir evi ve ailesi var. Bu adam Lorne Malvo. Bu sahte hayatı 6 ay sürdürdü. Çünkü bir görev için orada. Hedefi var. Burt Kenton. Burt Kenton, kardeşi tanık koruma programında bulunan bir muhbirdi. Kardeşin yerini öğrenmenin tek yolu Burt'e yakın olmaktı. Malvo bu yüzden onun iş arkadaşı oldu. Burt'le kahve içti, partilerine gitti, karısıyla tanıştı. Hep dişçi olarak. Bir aktör rol yapar, sonra eve gidip kendisi olur. Malvo'nun gideceği bir kendisi yoktu. Bu yüzden rol giyince başka biri olmuyordu. O sadece o anki işlevini giyiyordu. Cerrahın eldiveni gibi. Las Vegas, sigorta sektörünün yıllık ödül gecesi. Yılın sigortacısı Lester Nygaard. Lester o gün hayatının zirvesinde. Karısı Linda'yı öldürtmüş, Malvo'ya yıkmış suçu. Hatta Malvo bunu istemeden yapmış. Yeni bir karısı var. Otelin barına geliyor. Karşı tarafta 3 kişiyle birlikte oturan bir adam görüyor. Hemen tanıyor. Lorne Malvo. Yanında Burt Kenton, Burt'un karısı Louise ve Malvo'nun nişanlısı Gemma. Lester yaklaşıyor. Sen. Malvo dönüyor. Gözleri dingin, bakışı sakin ve konuşuyor. Beni karıştırıyorsun. Adım Mick Michaels. Lester'ın gözleri büyüyor. Hayır, sen Lorne Malvo'sun. Hatırla beni. Lester Nygaard ve Mitchie. Malvo gülümsüyor. Yanılıyorsun dostum. Tanımıyorum seni. Bu cümle her şeyi söylüyor. Çünkü Malvo Lester'ı tanıyor. Yüzünü biliyor. Ama o anda Mick Michaels'tı. Ve Mick Michaels Lester'ı tanımıyordu. Bu yalan değildi. Bu tanım meselesiydi. Lester onları takip ediyor. Asansöre giriyorlar. Lester asansör kapısından son anda içeri dalıyor. Yeni Lester'ı dinle. Beni görmezden gelemezsin. Malvo bir an duruyor. Sonra dönüyor. Bunu istediğine emin misin Lester? Sessizlik. Lester evet diyor. Malvo silahını çıkarıyor. Burt Kenton düşüyor. Louise düşüyor. Gemma düşüyor. 3 insan öldü. Saniyeler içinde. Malvo'nun yüzünde ne öfke, ne acele, ne de pişmanlık. Yüzüne dikkat. O ifade kazanan adamın ifadesi değil. Hatta öfkeli adamın da değil. O ifade bir hesap kapatan adamın ifadesi. Burt Kenton'ın kardeşinin yerini almıştı. Burt artık işlevini yitirmişti. Gemma 6 aylık bir aksesuardı. Louise yanlış yerdeydi. 3 insan birden silindi. Çünkü senaryoda yerleri kalmamıştı. Lester ödülünü Malvo'nun kafasına vurdu ve kaçtı. Malvo asansörün dibinde 3 ceset arasında ayağa kalktı. Lester'ın arkasından sakince bakıyordu. Yakında görüşürüz. Ve gerçekten yakında görüşeceklerdi. Ocak 2007. Bir yıl geçti. Bemici bir yıl boyunca kendine geldi. Lester yıllar geçtikçe daha da kendine güvenmeye başladı. Yeni eş, yeni ev, yeni hayat. Polis radyosu yine eski sessizliğine dönmüştü. İnsanlar bir kasırganın geçtiğini zannederken aslında sadece onun gözünden geçtiğini fark etmezler. Etraf sakin görünür. Sonra kasırganın diğer yarısı gelir. Malvo geri döndü. Aralarında bir hesap kalmıştı. Las Vegas asansöründe Lester ona ödülüyle vurup kaçmıştı. Malvo bu hesabı bir yıl boyunca kapatmadan bırakmıştı. Şimdi kapatmaya gelmişti. Lester'ın evine girdi. Sessizce. İçeride Lester saklanmış. Banyodan polisi arıyordu. Malvo onun sesini takip etti. Yatak odasına çıktı. Yatak odasının zemininde giysi yığınının altında bir ayı kapanı vardı. Lester kurmuştu. Çelik dişler Malvo'nun bacağına kapandı. Kemiği kırdı. İlk kez Malvo'nun planı dışında bir şey olmuştu. Lester banyodan fırlayıp ateş etti. Iskaladı. Silahı tutukluk yaptı. Malvo yerdeki ödülü kapıp Lester'ın yüzüne fırlattı. Lester banyoya kaçtı.
Ve Malvo kırık bacağıyla FBI ajanının arabasını alıp ormandaki kulübesine gitti. Kulübeye vardığında kanepeye oturdu. Pantolonunun paçasını kesti. Bacağı kırılmış, kemik yerinden çıkmıştı. İki eliyle tutup kemiği yerine geri oturttu. Kemiğini yerine oturtan adamın yüzüne bakın. Acı, kızgınlık ya da kendine acıma yok. Bir görev yapıyor. Bir mekanikçinin tamir ettiği motora baktığı gibi kendi bacağına bakıyor. Çünkü o bacak sadece kullandığı bir parça. Bozulduğunda tamir edilir. O kadar. Pencereden dışarı baktı. Karda bir kurt duruyordu. Malvo ona baktı. Kurt da ona baktı. Ama tehlike o kurt değildi. Çünkü Gus Grimley çoktan oradaydı. Malvo başını kaldırdı. Bir saniye baktı. Bir yıl önceki adamı tanıdı. Onu yolda bırakan, ışığı seçen polisi. Şimdi karşısında postacı kılığında, elinde silahla. Gus konuştu. Bilmeceni çözdüm. İnsan gözünün en çok yeşili görmesinin sebebini. Cevap yırtıcılar. Gus tetiği çekti. 3 el. Malvo göğsünden kanamaya başladı. Kıpırdamadı. Gus öldüğünü zannedip yaklaştı. O an Malvo birden doğruldu. Ağzından kan geliyordu. Dişlerini gösterdi ve Gus'a bakıp güldü. Gus 2 el daha ateş etti. Bitmişti. Lorne Malvo bir kulübenin kanepesinde gülümseyerek öldü. Hiçbir şey olmak bir mucize değil, bir trajedidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.